ama işte görüyorsunuz pırıl pırıl bir konuğum var. Yine Arzu ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş'la huzurlarınızdayız dostlar. Merhaba Arzu, hoş geldin yayınıma. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Aksilikler Herkes, oldu. evet, aksilikler oldu. Teknik problemler oldu. Tarçın da sağa solu deviriyor şu anda. Tarçın ne yapıyorsun? Tarçın kağıtlar aldı. Evet. Dostlar işte geldik. İçinizde Tarkan konserlerinden birine giden var mı? 2 tane Tarkan konseri izledik. 2 tane Tarkan konseri yaşandı. Caner geldi. Caner özel abonem ve aynı zamanda moderatörüm. İyi yayınlar diyor. Sıla Deveci sana çok güzelsin diyor Arzu. Teşekkürler. Ben şu an kendimi görmüyorum. Yine teknik aksaklık devam ediyor. Simsiyah bir ekran Hay görüyorum. Allah, hay Allah. Olsun, onlar görsün. Hay Allah. Simon Ennet Güney Afrika'dan merhaba diyor. Lydia Fransa'dan bonjour diyor. Emi Goller Andorra'dan İspanya ile Fransa arasında Avrupa'nın en küçük ülkesi İspanya'dan hola diyor bize. Hola, hola Emi Goller. Hola, hola. Andorra'dan dostumuz. Sıla Deveci merhaba. Bonjour Caner. Caner'e selam verdi. Servin içi sağlam. Peki arkadaşlar. Ee, Bugün yine dolu dolu bir yayın yapacağız ve Suudi Arabistan'dan, Riyad'dan dün geceden haberlerimiz var. Yaşananları konuşacağız. Yaşananları konuşacağız. Bütün Türkiye bu 17 yaşındaki çocuğun ölümüne kahroldu. Hepimiz kahrolduk. Akran zorbalığının boyutunu bizi ilgilendiren tarafıyla, yani bizi derken magazin gazeteciliğini ilgilendiren tarafıyla şiddeti körükleyen diziler üzerinden konuşacağız. Arzu'nun da anlatacağı ilginç bir detay var bu konuda. Yayından önce kendisiyle konuştuk. Ama önce istersen Riyad'a gidelim, Suudi Arabistan'a gidelim, dün geceye gidelim, Joy Awards ödüllerine gidelim. Bu geleneksel, bunu Araplar artık oturttular bu ödül törenini. Para saçıyorlar adeta. Dünyanın Evet. her tarafından konuklar getirtiyorlar ve onları en iyi şartlarda ağırlıyorlar. Bizim de dizilerimize bayıldıkları için bizim de dizi yıldızlarımızı davet ediyorlar. Sence bu giden bizim bayan oyuncularımız arasında en çok beğendiğin hangisiydi? En çok şık bulduğun, en beğendiğin? Aslında hepsi çok şıktı ama biraz, gözüme abartı gelen Meryem Uzerli'nin kostümünü beğenmedim. Çok Arap Arap'tı. Böyle pullar, taşlar, artık dünyada öyle bir şey kalmadı ama sanırım oraya özeldi. Ama genel olarak hepsi güzeldi, çok şıklardı ama o kadar pul, payet, taş bana çok fazla geldi. Evet, Meryem Uzerli Araplara çok gittiği için davetli olarak Dubai'de de, işte Abu Dhabi'de de, Suudi Arabistan'da da onların özel etkinliklerine de çağrılıyor. Hatta aile yemeklerine baş konuk olarak çağrıldığını bile biliyorum yıllar önce. Bu Hürrem Sultan ilk yeniyken, yani Muhteşem Yüzyıl Hı hı. bittikten sonra zengin Arap ailelerine yüksek ücretlerle akşam yemeği misafiri olarak gittiğini, özel jetle kendisini Los Angeles'tan aldırdıklarını filan o zamanlar konuşmuştuk ekranlarda. Meryem Uzerli çok para kazandı. Bu Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan sayesinde hala kazanıyor. Hala bu geçerliliği dünya üzerinde itibar görmesi o rolle olduğunu söylüyorlar. Çünkü diğer rollerde, sonraki rollerde hiç başarılı olamadı. Hande Erçel'i nasıl buldun? Onu da güzel buldum ama onun da kostümü biraz gözüme battı. Güzeldi ama genel olarak hepsi çok güzeldi. Hepsi ülkemizi temsil ettiler. Bu artık geleneksel oldu orada Joy Awards. Gayet de güzel, temsil ettiklerini düşünüyorum. Burada da güzellerdi. Hande Erçel'in kostümü çok konuşulmuştu. Orada da güzellerdi. Sen hangisini en çok beğendin? Ya ben Hande Erçel'in kostümünü muhteşem buldum. Tabii bu
Bunu böyle söylemem Hande Erçel'i muhteşem buldum anlamına gelmesin. Hande Erçel çok güzel taşıdı. Güzel kadın, fiziği de uygun o elbiseye. Evet, İnan Kırdemir, önce onu kutlarım, onun stilistini, Hande'nin bütün kıyafetlerini, giyeceği kıyafetler, bu özellikle bu etkinliklerde o belirliyor. Global, işbirliği çok yoğun ve çok iyi yönetiyor İnan Kırdemir, dünya moda, şeyiyle, firmalarıyla. Hande Erçel adına bu işi çok iyi yapıyor. Elie Saab, bu Lübnanlı, Beyrutlu evet. bir modacı biliyorsun. Ondan aldı. 2023-24 koleksiyonunda Elie Saab'ın, Hande'nin dün giydiği kıyafet. Ondan aldı İnan Kırdemir Hande için ve Hande de gerçekten, Elie Saab da kendi sayfasında paylaştı. Kaydır 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 bir sürü Hande'nin o geceden bu elbiseyle fotoğrafını paylaştı. Eee, ve Önceden bizimkiler Elie Saab gibi modacılardan, satın alırlardı, bravo. vermezlerdi. Şimdi o kadar meşhur oldu ki bizim, oyuncularımız, hepsi onlara kostüm veriyor ve sayfalarında sayfalarca paylaşıyorlar. Çok haklısın. Ebru Gündeş mesela satın alanlardan biri ve, Günay sahnesinde giyiyor. Alıyor bir elbiseyi, bir kere giyiyor. Dünyanın parası. Dünyanın Evet. parası. Eee, yani, ve şimdi kendileri gönüllü olarak veriyorlar. Çok haklısın. Ve bu arada Hande Erçel o Joy Awards'a 2 sene üst üste çağrıldı. Daha önce de hem Abu Dhabi'den hem Dubai'den para kazandığı için olsa gerek, şimdi Suudi Arabistan'dan 2 yıldır üst üste para kazanıyor. Arapça öğrendiğini kendi, sayfasında paylaşımında satır aralarından anlıyorum. Şu sözünden anlıyorum. İngilizce yazmış. "Konuşma çabam mükemmel olmaktan uzak olsa da sıcak, yani dilinizi konuşma çabam mükemmel olmaktan uzak olsa da sıcak alkışlarınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederim." Çok akıllı kadın Hande Erçel, değil mi? Evet, inanılmaz. Hem çok akıllı, çok zeki ve çok başarılı. Her kim ne derse desin bence inanılmaz bir başarı örneği gösterdi. Biz başarılı olanı alaşağı etmeye bayılan bir toplumuz ama hakikaten hakkını vermek lazım. İnanılmaz başarılı. Senin ilginç tespitlerin var. Sen, ters, eee, yapıyorsun. Yani insanların söylediğinin tersini savunabiliyorsun, savunuyorsun. Bunu, yüreklilikle yapıyorsun ama haklı tespitlerin de var. Mesela Hande Erçel'le ilgili, şimdi oyunculuğu mesela başarısız diyoruz. Başarısız, yani diğer, nice, başarılı Serenay Sarıkaya ile falan yan yana koyduğun zaman. Fakat kadının, eee genel olarak yükselişine baktığın zaman bunun içinde oyunculuk da var, modellik de var, influencer'lık da var, ne dersen de. İşte, tanıtım, hostesliği mi, tanıtım, işte, artık, Reklam kraliçeliği mi, yüzü. reklam ne dersen de, hepsine birden baktığın zaman bir paket olarak Hande Erçel çok başarılı. Değil Çok, mi? Yani çok. çok başarılı, hakikaten çok başarılı. Sadece oyunculuğunu, konuştuğun zaman, yaralamak istiyorsan Hande Erçel'i, kötü oyuncu de, sadece oyunculuğunu, ama kıza senin dediğin gibi, baktığın gibi bakarsan hakikaten öyle. Dünyanın en Mesela büyük, pardon, global markaları Hande Erçel'i yüzü yapıyor, evet, ve Türkiye'de de öyle. Evet, oyunculukta, yani, oyunculuk adına bir şey söyleyemem. İşin profesyonelleri konuşabilir. Çok rolü geçiriyor mu? Geçiriyor ama kıza da öyle çok, böyle, inanılmaz duyguyu geçirecek roller gelmedi. Hani, bakıyorsun, yani, Filiz Akın'a da ekranda bakıyorsun, Gülşen Bibikoğlu'na da bakıyorsun. Tabii bunlar çok büyük oyuncular dönemin şartlarında. Ben Hande'nin yerinde olsam inanılmaz insanlardan oyunculuk dersi alıp o konuşanları da sustururum. Ama genel olarak inanılmaz büyük bir başarı var ortada. genel olarak inanılmaz büyük bir başarı var. Herkes Can Yaman'ı kötülerken, Arzu Altıntaş, Can Yaman'ın çok başarılı olduğunu söylüyor mesela arkadaşlar. Baktığın yere bağlı. Aynı Hande Erçel olayında olduğu gibi. Eee, yani ben bile, Can Yaman'ı oğlumla konuşurken, eşimle konuşurken çok takdir ettiğimi söyledim ki benden çok eleştiren yok onu Evet. Türk medyasında. Böyle çıkıp açık açık söylüyorum neden eleştirdiğimi de. Fakat adam, 10 ay önce bir, İspanyol sevgili yaptı kendine.
Ya da daha önceki bir sevgilisiydi o. Fakat onunla İspanyolca öğret bana, yüz yüze İspanyolca çalışalım, bana İspanyolca öğret şeyine girdi, programına girdi ve bıkmadan hem İspanya'ya gitti hem kız İtalya'ya geldi. İspanyolcayı hakikaten o kızdan o kadar yoğun işi arasında öyle bir öğrendik ki önceki gün bunu bir kere daha söyledim burada. Sen var mıydın? Yoktun galiba. Ağzım açık kaldı. İspanyol televizyonlarına röportaj veriyor. Ya dedim bu İtalyanca dil bu konuştu. Nasıl akıcı konuşuyor biliyor musun? İspanyolcayı. Şaşırdım kaldım. Yani Evet. İspanyolca soru soran muhabir gibi, o kendi karşısındaki muhabir gibi aynı akıcılıkta konuşuyor ya. Hiç teklemeden. Yani bu müthiş bir yetenek yani. Değil mi? Bu Allah vergisi bir şey. Can Yaman çok donanımlı zaten. Yani eğitim ve öğretim hayatında da öyle. Çok küçük girdi piyasaya. Herkesin hataları vardı. Geçen gün senin de bahsettiğin gibi magazincilerle dalaşması falan ama bu konuştuğumuz çocuklar 20 yaşında çocuklardı. Ona bakarsanız bugün konserleri kapış kapış olan, hiç yer kalmayan Tarkan'da çişim geldi demişti bu ülkede. Hepimiz unuttuk. Bir sürü abukluk subukluk yapılmıştı. Hepimiz unuttuk. Ben başarılı buluyorum. Yani İtalya'da ya da herhangi bir ülkede Can Yaman gibi ikinci bir isim var mı? Yok. Hande Erçel gibi başarıyı yakalamış birileri var mı? Yok. Hani Serenaylar vesaireler o segmentte hepsi aynı tabii ki. Ama bunlar çok büyük başarı ve takdir edilmesi gerekiyor. Ben tipik herkesin davrandığı gibi alaşağı etmeyi sevmiyorum. Hakikaten hak edene övgü yapmayı uygun görüyorum. Haklısın, haklısın, haklısın. Hak edeni de övmek lazım, konuşmak lazım. Evet, bunu güzel yapıyorsun. Tarkan konserleri devam ediyor. 2 tanesini verdi. Sırada 20 Ocak konseri var. Sonra 23 Ocak ve sonra da diğer 4 konser var. Her bir konser 6500 kişi izliyor. Kaç kişi alıyorsa o kadar izliyor. Azami 6500 kişilik Volkswagen Arena Maslak'taki ve dünkü ikinci konserinde e, Işık'a dedi ki e, Mabel Matiz'i bulun yukarıda dedi. Işık'a tarattı, ışıkçıya Mabel Matiz'i takip ettirdi, takip ışığına buldu ve ona övgü dolu sözler söyledi. Ee, Onu çok met etti Mabel Matiz'i. Mabel Matiz evet e, bu metiyeleri hak eden bir insan. Ne düşünüyorsun Tarkan'ın bir meslektaşına hiç gocunmadan, kıskanmadan bu şekilde böyle bir sıcaklık göstermesini? Tarkan genel olarak herkese bunu yapıyor ama bence Mabel Matiz'e yapmasında son dönemde Mabel Matiz'le ilgili açılan davalar, onun çok yerden yere vurulmuş olması bir bestesiyle ilgili, Paramparça bestesiyle ilgili. Bence oraya bir mesajdı. Üzülme, biz de bu ülkede sanat yapıyoruz, yanındayız. Hiçbir şey için canını sıkma, sanat yapmaya devam et demenin Tarkanca versiyonuydu. Tarkan her şeyi en direkt söyler biliyorsunuz. Direkt söylemez. Bu kadar toplumsal olay vesaire oluyor. Çıkıp hiçbirisinde çok direkt bir mesaj vermiyor. Ormanlar hariç, yangınlar. Bir tek onda net mesajını görmüştük. Bence bu ona bir atıftı. Yani bu daha önce tasarlanmış takip ışığının o kadar izleyici arasında Mabel'i bulması çok imkansız bir şeydi. Daha önce planlanmış. Ona üzülme ben yanındayım sanatını yapmaya devam et demek istedi bence Tarkan. Çok doğru söylüyorsun, çok güzel söyledin. Her zaman tüm desteğimizde, kalbimizde yanındayız. Her zaman canım arkadaşım, canım benim. Hoş geldin, seni çok seviyoruz. Olduğun gibi, hissettiğin gibi yaşayan bir arkadaşımız dedi ve ona Acayipsin şarkısını ithaf etti. Konserden sonra da Mabel Matiz kulis odasında Tarkan'ı ziyaret etti. Çok güzel bir davranış Tarkan'ın davranışı ve çok takdir gördü senin dediğin gibi. Evet, Özel insanları incitmemek lazım. Yani bunu evet, hele ki bunu devlet kurumlarının hiç yapmaması lazım. evet. Sanatını yapan, icra eden insanların özel hayatına da çok karışmamak lazım. Özel hayat özel adı üstünde. Bize ne? Bize Bize ne? ne yani? Bize ne? Biz gazeteciler bile görevimizi yaptığımız zaman özel hayatla ilgili bizi yargılıyorsunuz ki biz işimizi yapıyoruz. Devlet kurumu yani siz bunu niye yapıyorsunuz?
Neden yapıyorsunuz? Kime ne zararı oldu bu çocuğun? Ki ben o şarkıdan hiç öyle bir şey anlamadım. Yani herkes aslında biraz kendiyle alakalı anlayabiliyor. İçin Evet, neyse sen de oraya bakıp onu anlıyorsun. Ben hiç öyle bir şey anlamadım o şarkıdan. değil mi? Hiç öyle bir şey. Evet, Hiç. yani insanlar istedikleri gibi yorumluyorlar tabii. İstedikleri gibi kendileri nasıl algılıyorlarsa onun üzerine Evet, evet. gidebiliyorlar. Evet, şöyle bir notlarıma bakıyorum. Meltem Cumbul'un enteresan bir sözü var. Onu soracağım sana. Meltem Cumbul, anne olma korkusu yaşamadım. Aman da anne olayım diye bir düşünce içinde de değildim. Şimdi tabii yaşı geçti, 57 yaşında. Annelik yaşı geçti. Sorumluluk duygum çok yüksek, çok fazla sorumluluğum vardı. Yetiştirdiğim öğrencilerin her biri benim evladım gibi. Öyle görüyorum, öyle bakıyorum. Biraz bencilce olurdu çocuk yapıp kendime kapanmam. Sadece onunla ilgilenirdim. Annemden de bunu gördüm ama annen seni yapmış. Her şey mükemmel olmalı, mükemmeliyetçiyiz. Biz çocukken tuvalet saatimiz yani, bile belliydi. Çocuk sahibi olmadı, 2 evlilik yapmış olmasına rağmen. Ne diyorsun? Bu sözler biraz günah çıkarma mı yoksa yani sorumluluktan kaçmak? Ben haklıyım. Evet, çocuk Değil yap. aslında. Ben de onun tarafındayım. Ben de yapmadım ve Hadi be! yapmayacağım. Hadi be! Hadi be! Aman ya sen de ya. Onun tarafında mısın hakikaten? Evet, onun tarafındayım. Yapmadım ve yapmayacağım. Evet. Yani çocuk yapmak çok büyük sorumluluk. Günümüzde Yapmayacağım demesi değerli izleyenler, ben daha gencim, istesem yaparım demek. tabii geçen hafta Yapmayacağım. Demet Akalın'ın dediği gibi İstesem yaparım, ben daha gencim. tabii yani yumurtalarımız donduruldu. İstediğimiz her dakika yapabiliriz artık. Öyle bir teknoloji var. Ama Evet, yapmayacağım. Bugünlerde de iyi ki diyorum ki iyi ki bu dünyaya bir çocuk getirmemişim. Çünkü akıl hastası olurdum. Nereye gitti, ne yapıyor bu yaşadığımız dönemde? Birazdan o konuya geleceğiz biliyorum. Gerçekten evet. aklımı oynatırdım. Ben de çok sorumluluk sahibiyim. İnanılmaz. Hani, bir çocuğun disipliniyle ilgili, işte, sokakta bugün onu düşündüm. Herhalde bir çocuk doğursaydım o çocuk geziyor olurdu şu anda lisede, ortaokulda. Ben de onun peşinde geziyor olurdum çünkü içim hiç rahat etmezdi. Bazı insanlar var mesela doğuştan hepsi anneliğe çok müsait ve direkt zaten 20'li 30'lu yaşlarında doğuruyorlar. Benim içimde de öyle bir duygu yoktu. Meltem Cumbul'da da yok. Nasıl doğurmak çok doğalsa, doğurmamak da, doğurmamayı seçmek de bir tercihtir. Kendi tercihi, yadırganmamalı. Yani öyle bir kural olmamalı. Herkes doğuracak, herkes anne olacak, herkes baba olacak. Öyle değil. Herkes anne baba olsaydı bugün 2 gündür ciğerimizin yandığı olaylar olmazdı yani. Yani, sen de Ajda Pekkan gibisin. Sen de Meltem Cumbul gibisin ve Keşke onlar kadar da servetim olsa. O zaman daha kolay olurdu. evet, Ajda Pekkan da, seyircime karşı, dinleyicime karşı, görevlerimi eksik yerine getiririm düşüncesiyle çocuk sahibi olmadım demişti. Eee, Meltem Cumbul da çok fazla sorumluluğum vardı, ve o yüzden sorumluluk duygum çok yüksek. O yüzden öğrencilerim her biri benim evladım gibi görüyorum diyor ama, peki, çocukları gördüğünüz zaman, anne çocuk filan ilişkisini gördüğünüz zaman sana da sana soruyorum, yani, eee, hiç ya bir çocuk sahibi olsaydım dediğin de olmuyor mu hiç? Hiç, zerre yok. Öyle mi? Zerre yok yani. Hani keşke doğursaydım, bir çocuğum olsaydı. Hiç yok. Ha, bu arada benim 2 yeğenim var, Batın ve Lara. Evet, Evladımdan farkı yok. İnanılmaz seviyorum. Kız kardeşimin çocukları, bir de kardeşimin çocuğu var, erkek kardeşimin Bulut. Üçü de benim için aynı. İlla birini sevebilmek için, bir çocuğu sevebilmek için doğurmam gerekmiyor. Sokakta, bir sürü hayvan var. Onları da çok seviyorum. Onlara bakıyorum, ediyorum. Yeğenlerimi de çok seviyorum ama, işte, belki de biz biraz mükemmeliyetçi olduğumuz için bu duygudan kaçmış olabiliriz. Bir çocuğu dünyaya getirmek istemedim hiçbir zaman ve istemeyeceğim de dediğim gibi. evet, Meltem Cumbul da istemiyor. Meltem Cumbul bu arada çok başarılı bir oyuncu tabii, Çok. çok başarılı bir sanatçı. Yani son zamanlarda,
çok fazla öne çıkmasa da onun Fırtına gibi bir 10-15 senelik, değil mi, ilk gençlik yıllarında bir sahne hayatı hem müzikallerde hem tiyatroda hem, dizilerde hem, talk show'da bir talk show yıldızıydı. Kendi programını yaptı. En büyük kanallardan birinde zannedersem Show Evet. TV'de. Yani herkesin imrendiği reklam filmlerinde, sunuculuk olarak da aynı zamanda ekranlarda yani, müthiş çalışkan bir yıldızdı. Bu evlilikler biraz onu, yavaşlattı. Hep başarısız oldu. Birincisi 2 sene, 1,5 sene sürdü. İkincisi bir seneden kısa sürdü. 6 yıl arayla yaptığı evlilikler. Sonra Amerika'ya yerleşti filan. Şimdi yine dizilerde oynuyor tabii ama o ilk fırtınalı dönem. Fakat aynı zamanda mezun olduğu okulda Mimar Sinan Üniversitesi'nde Devlet Konservatuvarı'nda hoca. Çok Evet. çok başarılı Eric Morris, talebesi kendisi. Los Angeles'ta Eric Morris'ten 3 sene oyunculuk eğitimi almıştı. Döndü gençlere, Türk gençlerine o aldığı eğitimi öğretiyor, Oradaki tüm çocuklar çocukları işte Meltem Cumbul'un. Yani illa doğurmak bir kan bağı gerekmiyor. Hayatı sevmek, dünyayı sevmek, dünyanın önüne getirdiği çocukları sevmek bence en kutsal duygu. Yani sokakta gördüğün bir çocuğu bile sevebilmek yetiyor bence insana. Evet. Ne mutlu sana, senin gibi düşünebilenlere ne mutlu. Eee, peki, ilginç bir haber daha vardı. Ona bakıyorum şimdi. Sen ona bakarken bu konuya bir şey ekleyeyim. Tabii. Sabah ben annemle konuştum. 2 Hıı. tane, 3 yeğenim var demiştim. Bir tanesi henüz genç, 25 yaşında, diğerleri de genç de. Mesela onun bir kız arkadaşı var. Kız arkadaşı hep gezmek istiyor Batı'nın. Anneme şunu söyledim: "Anne, hani, Batı'nın sevgilisi bara vs. gitmek isterse ben buna izin vermiyorum. Lütfen bana haber verin. Hani, ortalık çok karışık, artık korktuk ya hepimiz. Evet, Ben orada bir önlem aldıracağım" dedim. Şimdi, hani, ben bir teyze olarak bu kadar buna çıldırmış vaziyetteyim. Ödüm kopuyor. Çocuk bir yere gider, "O yan baktın." der. Şu sonuç olarak genç delikanlı bunlar. Hani, bunda bile böyleyim. Bu dünyada çok zor yani. Şimdi ben evdeki anneleri düşünüyorum. Senin de Hido var, minik evet, evladın. Yani şu dünyada. evet. Sesin gitti galiba. Evet, telefon çaldı da bu niye çalıyor anlamadım. Normalde uçak modunda Evet, bazen ama oluyor. WhatsApp'tan arıyorlar muhtemelen. Evet, devam et lütfen. Hı hı. O yüzden çok korkunç. Yani sen şimdi Hido, küçük, biraz daha büyüyecek. 15, 16, 17 yaşında sokaklarda, ne bileyim, 18'de bir bara gitmek isteyecek. İçin rahat edecek mi? Çok Aklım korktuk gidiyor. hepimiz. Aklım gidiyor. Ciddi Evet. söylüyorum, ciddi söylüyorum. Evet, seni de biliyorum nasıl bir baba olduğunu, Şebnem'i biliyorum nasıl bir anne. Ben Evet. sabah kör vakitte bunu söyledim anneme. Sakın ola ki Batı'nın bir bara vs.'ye gitmesini istemiyorum. Kafeye bile gitmesini istemiyorum. O kadar korktuk hepimiz. Öyle, öyle maalesef giderek, toplum kriminalleşiyor. Daha çok suç, olaylarını duyuyoruz. Suça dair olayları daha çok duyuyoruz. Akran zorbalığını daha çok duyuyoruz. Evet. Maalesef. Biraz sonra o konuya daha geniş, eee, dizilerle mukayese ederek de daha Hı hı. etraflı konuşacağız. Bu arada Meltem Cumbul'dan bahsetmişken o konudan çıkmadan evvel Meltem Cumbul'un, eee, çok güzel yaptığı işlerden Yılan Hikâyesi'ni Hımm. hatırlatmak lazım. Memoli ile müthiş Efsane. efsane Yılan Hikâyesi. Bulun, izleyin mutlaka gençler. Yılan Hikâyesi. Duvara Karşı Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü almıştı. Orada da, oynadı. 16 sinema filmi var. Hepsi birbirinden değerli. Meltem Cumbul'un oyunculuk nasıl olur? Orada hepsi bu filmlerde ortaya koydu. Dediğim gibi tiyatro oyunları ve müzikaller ve daha bir sürü yaptığı işler var, Meltem Cumbul'un. Galiba, tabii sektör de yoruyor değil mi? Yani sektörün Evet, vefasızlığı, insanların kayrılması, istediği gibi evet. rolleri alamamak,
onun beklediği rollerin o ortadayken ona verilmeyip başkasına verilmesi, kayırmak, insanların birbirini kayırması filan. Hem Sen o hem de şu bence en Evet. büyük etken aşk. Biz, hani, Meltem Cumbul çok belirli bir seviyede, çok iyi bir eğitim almış bir kadın. Eğitim seviyesi yükseldikçe, karşına çıkan adamlar da 2 kere aşık olduğu, hayatın totalinde de daha fazla olmuştur. Şeyi görüyorsun, yani, tamam ben anne olacağım ama karşımdaki adam baba olmaya layık mı? Babalık vasfını götürebilecek mi? Hı hı. Yani, aşkla orantılı olarak onu da görememiş olabilir. Çünkü görüyoruz yani birçok örnekleri var. Doğruluyor ve artık kadınlar hep bakıyor. Kadınlar ilgileniyor çocuklarla. Adamlar bir noktadan sonra gidiyor. Meltem Cumbul çok güzel aşklar yaşadı ama o aşklar içerisinde baba vasfını taşıyabilecek adam da bulamamış olabilir. Baba vasfını taşıyacak adam da bulamamış olabilir diyor. Katılıyorum sana. Katılıyorum. Evliliklerine şöyle bir göz atınca da katılıyorum. Haklısın. Hangisine doğursun yani? Ne olacaktı? Doğursa Meltem Cumbul hayatı boyunca bir çocuğa bakacaktı, bir baba figürü olacaktı. Toplumda hep gördüğümüz gibi baba bayramdan bayrama 10 haftada bir, 15 haftada bir kere görecekti ve o çocuk hep anneyle büyüyecekti. Bu bir seçim. Hani eğitim seviyesi çok yükseldikçe okumuş kadınlar gerçekten bu adamdan baba olur mu diye bakıyor ve olmuyorsa da yoluna devam ediyor. Evet. Evet, ortak bir arkadaşımız var seninle. Geçen gün ona bir uğramıştık birlikte. Mesela o da kocasından ayrıldı ve 3 yaşındaki kızıyla beraber. Şimdi o mesela 3 yaşındaki kızına bakabilecek kendi Gücü durumu var. çok iyi var. Hatta kocasından hiç şey bile istememiştir, diye Nafaka da istemedi. istememiştir diye düşünüyorum. Tabii tazminat hiç Hiçbir şey, istemez. hiçbir şey. Evet, yani şimdi bu çok iyi bir örnek aslında konuştuğumuz konuya ama onun gücü var, o gidebiliyor. Kızıyla baş başa yaşayabiliyor. Eee, şimdi aslında kadınlar için böyle bir handikap var. Ekonomik gücü olmayan kadınlar, halkın içinden kadınlar, çocuk sahibi olmak için sırf bir çocuğun olsun diye evlenemezler ki ama cehaletten dolayı okuma yazması filan, hani, eğitimi, kültürü az olanlar, hayat tecrübesi az olanlar evlenir ve sonra, işte, bunun sıkıntısını çeker, görüyoruz. Hı hı. Ayakları üzerinde duramıyor. Ama, bir çocuğum olsun, evliliğim yürümezse benim olsun mantığını da ben dünkü arkadaşımızdan bağımsız söylüyorum. O elbette öyle çıkmadı yola. Ama Tabii ki. bu mantığı da çok doğru bulmuyorum ya. Fakat Evet, fakat yani hayat yolunda insanın başına her şey de gelebiliyor, değil mi? geliyor. Şimdi Maalesef şimdi geliyor. aklıma Türkan Şoray geldi mesela. Çok iyi tanıdığım bir arkadaşım, dostum. Kendisini aramıyorum son zamanlarda. Bana kızıyordur da biliyorum ama çok da rahatsız etmek istemiyorum. Ben de böyle bir insanım. Eee, oysaki en son aramasında "Bilal'cim bunu yaz, telefonum bu, kaybetmiştim telefonumu. Görüşelim olur mu sık sık?" demişti. "Olur." dedim ben centilmenlik olsun diye ama arayamadım sonra bir daha. İnan bana. Eee, çok yoğun bir kadın. Şimdi Türkan Şoray, gençken 17-18 yaşında Rüçhan Atlı ona sahip çıktı. Rüçhan Atlı evli bir adamdı ve yaşlı bir adam. Türkan Şoray'dan 30 yaş filan büyük bir adam. Türkan Şoray 16 yaşındaysa, 17 yaşındaysa sinemaya başladığında Türker İnanoğlu hemen atmaca gibi nişanlanmak istedi filan onunla. Biliyorsun o zaman Evet, hikâyeyi. Hemen atladı. Zaten onunla olmadı Filiz Akın'la. Filiz Akın'dan boşandı Gülşen bir Bubikoğlu'yla konu. filan yani. Kimi keşfediyorsa onunla izdivaç yapacak illa. Allah rahmet eylesin. Çok değerli Ya, sinemacıydı Türker Bey. Filiz Akın'a da Allah rahmet eylesin. Çok hanımefendi bir sanatçıydı. Türkan Şoray, Rüçhan Atlı'yla beraber yaşıyor. Rüçhan Atlı evli, boşanmıyor, boşanamıyor. Karısı boşanmam dedi filan. O zamanlarda öyle boşanmak filan kolay değil. Ama Rüçhan Atlı çok zengin. Fakat Türkan Şoray da hiç aşk yaşamamış doğru dürüst. Bir genç yaşıtıyla falan hiç beraber olmamış. İşte Cihan Ünal'la Allah'ın dağında, Anadolu'da bir kasabada dizi çekerken, film çekerken Cihan Ünal'la sevişme sahneleri falan olan bir film. Mine filmi. İlk kez
Türkan Şoray kanunlarını yıktı Türkan Şoray ve Cihan Ünal'la sevişme sahneleri falan çekiyor. Rüçhan Atlı'nın haberi yok ama Türkan Şoray da aşık olmuş, artık umurunda değil Rüçhan Atlı ne düşünür. Ve sonra onunla kaçtı. Nasıl kaçtı? İstanbul'a dönmedi. Cihan Ünal Ankaralı. Ankara'ya Cihan Ünal'ın evine yerleşti. Ve aklında çocuk yapmak var ki evlendi Cihan Ünal'la. O hemen arkasından çocuk sahibi oldu. Cihan Ünal biraz zor bir insandır kadınlar için. İçtiği zaman filan biraz değişir. Çok yani kibar, beyefendi bir insan ama alkol insanı değiştiriyor ya. Yürümedi, Evet. evlilikleri aldı, ayrıldılar. Ama ne oldu? Cihan Ünal Türkan Şoray kucağında bebeğiyle tekrar döndü Rüçhan Atlı'nın yanına. Rüçhan Atlı buyur gel sultanım dedi ona. Sahip çıktı. Yani kovmadı onu. Git kimin yanından geldiysen falan diye. Çocuğu kimden peydahladı. Asla böyle bir şey demedi. Ve yola devam ettiler birlikte. Ama Türkan Şoray'ın bir çocuğu oldu. Dünyalar güzeli Yağmur. Böyle de bir hikaye aklıma geldi, anlatmak istedim. Çok güzelmiş, evet. Ben tekrar döndüğünü bilmiyordum, çocukla birlikte. Döndü. Benim de hep aklımda o zaman genç cevval muhabirim. Günaydın gazetesi 1 milyon satıyor günde. Türkiye'nin en büyük gazetesi. Orada magazin muhabiriyim. Benim de aklımda hep Türkan Şoray'la Cihan Ünal'ı evde ziyaret edip birlikte fotoğraf çekmek, haber yapmak falan var. O kadar hızlı gelişiyor ki hayatları. Çocuk sahibi oldu, Ankara'da doğurdu. Ankaralı olduğu için Cihan Ünal. İşte Ankara'ya git onu çek, izin almadan ya çekemezsen müsaade etmezlerse geri gel filan eli boş. Bir baktım İstanbul'a gelecek. İkisi beraber, önce ikisi beraber İstanbul'a geldi Cihan Ünal'la. Gayrettepe'de bir ev kiraladılar. Hemen o eve gidip kapıyı çalıp fotoğraflarını çekmek bebekle. Aklımda bu var. Fakat ben gitsem ya refüze edilsem, ya randevusuz geldin, şimdi git biz sonra sana haber veririz falan. O zaman cep telefonu yok, ev telefonundan. Evet. Gayrettepe'de gittim, önce taksi duraklarını gezdim. Türkan Şoray nerede oturuyor? Cihan Ünal'la biz gördük onu, biz onlara hizmet ettik. Cihan Ünal'la şu bilmem ne apartmanda. Bunu aldım. Sonra döndüm gazeteye. Arkadaşlarım tek tek bütün gazetelerdeki magazin muhabiri arkadaşlarını aradım. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Türkan Şoray'ın İstanbul'da nerede oturduğunu öğrendim. Vay, bu büyük olay biliyor musun? Ondan sonra kocasıyla ve bebeğiyle. Gideceğiz, onlara hoş geldin ziyareti yapacağız elimizde çiçekle. Ve fotoğraflarını çekeceğiz. Bütün herkes tamam dedi. Bir pazar günü randevuleştik, sabah saat 10.30'da o dediğim taksi durağında buluştuk. Oradan herkesi götürdüm eve, evin kapısına, dairenin kapısına çıktık. Kapıcıyı çalıp zili. Kapıyı çaldım, baktı bizi, aa diyor Türkan Şoray arkadan. O kadar kibar kadın ki açmadan yapmaz. Yani kapı arkasından konuşmaz. Açtı, çocuklar dedi, hayrola, dedik efendim, çiçeği de gösterdik tabii. Dedik efendim hayırlı olsuna geldik, yani Ankaralara falan gelemedik, siz buraya geldiniz, hoş geldiniz. Ya çocuklar hakikaten çok zahmet oldu falan, hadi buyurun gelin içeriye. Türkan Şoray içeri almaz mı? Bunları hep düşündük, bilerek gittik. Ondan sonra Cihan Bey, o sert adam, nasıl yumuşadı tabii. Türkan Şoray bizi içeriye almış. Nasıl yumuşadı o da, kibar, olanca kibar. Çocuklar ne zahmet ettiniz pazar günü, ulan niye geldiniz diyemiyor. Pazar günü niye zahmet ettiniz de geldiniz, yani gidin dinlenin falan, ne zahmet ettiniz, ne gerek vardı. Dedik efendim olur mu öyle şey, gelmişsiniz, hoş geldine geldik falan. Ondan sonra her birimiz Yağmur'u kucağımıza aldık. Benim öyle fotoğrafım vardır. Kundak'ta 40'ı yeni çıkmıştı. Böyle fotoğraf çektirdik Yağmur'la, Türkan Şoray'la falan. Çok güzel olmuştu. Ama sonra çok uzun sürmedi. Boşandılar. 6-7 ay sonra boşandılar. Neyse, böyle bir hikayeydi. Çok güzelmiş. Ya evet, canım benim. Peki, şimdi şeyi konuşalım mı? Meryem Uzerli bu Joy Awards'ta ödül töreninde Hazal Kaya'yla bir diyaloğu var. Hazal Kaya'nın Meryem Uzerli'ye söylediği sözler sosyal medyada biraz tepki çekti. Bakalım sen ne diyeceksin? Meryem Uzerli'ye diyor ki Hazal Kaya, yaşlan artık be kadın. Yaşlan artık be kadın. Yani burada söyleyiş tarzı tepki çekti. Kimilerine göre güzelliğini övüyor.
ne var bunda diyorlar, işte güzelliğini methediyor. Kimileri de diyor ki ya öyle mi söylenir ya diyor, bu kaba bir söylem diyor. Ne diyorsun? Benim de çok sık sık duyduğum bir söz bu. Ben bu sözden biraz yaralıyım. Onun nezdinde söyleyeceğim. Genelde övgü yapmaya çalışırken yeren tipler bunu kullanır ama Hazal Kaya nezdinde söylemiyorum. Burada Hazal Kaya'nın niyeti çok önemli ya da hayatta nasıl, kıskanç mı, fesat bir kadın mı? Hani onları bilemediğimiz için benim de herkesle dostluğum var ama Hazal'ı hiç tanımıyorum. Dostları da yok etrafımda. O yüzden niyetini bilmiyorum ama genelde övgü yapmaya çalışırken yerilen bir söz ama bir taraftan da yaşlan artık bir kadın. Yani yaşlanırsam ne olacak? Sevinecek misin buna? Neden yaşlanayım? Daha 40'lı yaşlarımın başındayım ya da 30'un sonlarındayım. Neden yaşlanayım? Ben de çok hoşlanmadım ama orada, hani, kendisi de hem 2 çocuklu bir anne, kendisi de çok yaşlı değil ve yaşlı görünmüyor ve gerçekten de iyi bakıyor kendine. Hangi maksatla söyledi bilmiyorum ama burada Hazal'ın niyeti önemli, hayattaki duruşu önemli. O yüzden, hani, iyi niyetli birisi ise "Ya, bak çok harikasın, muhteşemsin, yaşlan artık be kadın." formatında kullanmış olabilir ama fesat bir kadınsa "Yaşlan artık be kadın, yaşlan da biz de bir huzura erelim. Bizim güzelliğimiz yanında sönük kalmasın." gibi de söylemiş olabilir. Yaşlı artık be kadın. Eee, Hazal Kaya 36 yaşında bu arada. Meryem Uzerli 44 yaşında. Evet. 8 yaş büyük Meryem Uzerli. Yani benden 8 yaş büyüksün ama yine taş gibisin diye kıskançlık, söylemi de olabilir bu belki, he? Bence değildir. Daha önce de bir, galada şey olmuştu ya, kızcağızın ismini unuttum. Böyle bir yer kapma savaşı olmuştu ikisinin arasında. Aslında He. çok garip yansımıştı objektiflere ama sonra düzeltmişlerdi. Hani, onun iyi niyeti ortaya çıkmıştı. Onun için söylenmiş bir cümle olabilir ama tabii oradaki, Twitter'da gördüm, X'te daha doğrusu hep hâlâ Twitter diyorum. Bir psikolojik gelişim ustası ve bir tane psikolog yorumlamış. Kaşı diyor fesatlık göstergesi. Ağzı bunu söylerken böyle falan. Bugün onlar vardı X platformunda. Tamamen beden dilini yorumlamışlar Hazal Kaya'nın ve bu işin uzmanları fesatlıkla söylediğini beyan Hımm. ediyorlar. Böyle bütün gün onları inceledim ben. Bilemiyorum yani fesatlıkla da söylediyse, iyi niyetle de söylediyse tek bir gerçek var. Meryem Uzerli inanılmaz güzel. İnanılmaz ötesi. Evet, Hazal Kaya Meryem Uzerli'nin yaşlanmasını daha çok bekler. Çünkü Meryem Uzerli, estetik operasyonlarına inanılmaz para harcıyor. Dünyanın bu işi en iyi yaptığına inanılan, eee, Kim Kardashian'ın, estetik doktoruna gidiyor. İstediği zaman, estetiği geldiğine inandığı zaman Los Angeles Beverly Hills'te Simon Orion'a gidiyor. Onun, kliniğinde Epione Beverly Hills Kliniğin ismi. Orada estetik operasyon geçiriyor Ama Meryem yani Uzerli. kadın çok güzel bir kadın. Hani Meryem'i hiç suratında estetik yokken de tanıdık. Yaptırdıkları bir ara dolguları abartıydı. Onları yok Evet, etti ama zaten kadın fizik ve, yüzü olarak çok güzel bir kadın. Minik minik deformasyonları artık elletiyor. Hani ona tam estetik denilmez aslında. İşte alta somon DNA'lar yaptırıyor. Hyaluronik asitlerle, işte, o kaybedilen, kolajeni yerine koymaya çalışıyor falan. Ona öyle bir şey diyemeyiz bence. Kadın çok güzel ötesi. güzel ötesi ama işte yine de estetiğe ihtiyaç duyuyor her güzel kadın gibi. Maalesef günümüzde hemen her güzel kadın, eee, estetiğe sende yok ama değil mi? Sıfır. Herkes Sıfır. öyle diyor ya, yalan sanılıyor. Ya, Hiçbir şeyim yok yani burnum kendimin, dudağım kendimin, botoksum bile yok. Biliyorsun bana biliyorum. botoks ve türevleri yasak. Evet. Yasak olmasa belki yaptırırdım. Bu da Allah'ın bir takdiri olarak düşünüyorum. Ben de çok meraklı olduğum için önüme gelen her şeyi yaptırabilirdim diye düşünüyorum. Hiçbir şeyim yok ama ileride ne olur, ne gerekir bilmiyorum yani. Bu arada Doktor Simon Orion'un, ilk konsültasyon, ilk danışma ücreti $500. Yani gidiyorsun, "Bana ne gerekli doktor bey?" diye sorma danışma ücreti $500 ve, Bedava. ve,
kendisinin en bilinen özelliği dolgu ile yüzü mimari gibi tasarlaması. Evet. En bilinen özelliği. Bir de Brezilya kalçasını en iyi yapan doktor diyorlar. Evet, evet. Bu arada Brezilya çok ucuzmuş. Türkiye'de çok doktor tanıdığım için bizim estetik cerrahlar daha yeni eline neşteri alanların bile $1000'dan aşağı değil ilk muayeneleri. öyle mi? Evet. Evet. Brezilya kalçasını en iyi yapan doktor unvanı da yani biraz garip değil mi ya? Ama Değil, aslında bilinmiyor. BBL Brazilian Butt Lift, dünyanın en zor ameliyatı. Mesela yani bir göğüs kalçaya kalça ekliyor değil mi? Daha böyle Ya vücudundan yağ alıyor ya da evet. protez takıyor oraya. Vücudundan yağ alma operasyonu dünyanın en riskli operasyonu. Mesela göğüs, burun vesaire diğer karın germe gibi ameliyatlardan çok daha önemli bir ameliyat. Çünkü bir iğne var, senden yağı çekiyor, defalarca popona giriyor. Dolayısıyla mesela atıyorum 1000 kere girdiyse 1000 kere o riski almış oluyorsun ve çok zor bir ameliyat. Hani abi Türkiye'de çok artık cılkı çıktı. Herkes yaptırıyor da gördük Danla Bilic vesaire yaptırmıştı. Of of of. İnanılmaz çok şeyler yaşadılar yani. Bir sürü problemler çıkıyor sonra. Kalça ameliyatları çok riskli. Aman sakın Çok. yaptırmayın. Bizi izleyenler, sakın dostlar, yerli yabancı arkadaşlar sakın yaptırmayın. Evet. Oraya konan o şeyler, silikonlar yürüyor biliyor musunuz? Vücudunuzun içine yürüyor. Tabii. Yani Damla Bilic'in ciğerlerine kadar çıkmıştı. Bacağına inmiş. ya o silikonlar yürüyor ve Allah korusun hastalığı ameliyatı olduktan sonra ilk 48 saat içinde e, söylemeye dilim varmıyor ya. İnsanları korkutmak da istemiyorum. Evet. Ölüm riski de var. Evet. Başarısız bir operasyonsa kalça ameliyatlarından maalesef yağ aldırma operasyonlarında da öyle. Hele o merdiven Evet. altı kliniklerde sakın yaptırmayın. Evet. Sakın Evet. ucuz yerlerde sakın yaptırmayın Evet. diyelim. Bu işi de en iyi şu anda benim konuğum olan Arzu Hanım bilir. Estetik konusunda gerçekten doğru söylüyorum. Türkiye'de çok başarılı uzmanları tanıyor kendisi. Bir şey yaptıracaksanız Arzu'ya mutlaka danışın. Çok tavsiye ederim hakikaten. Estetik, güzellik konularında hakikaten bakın arkadaşım Arzu Altıntaş'a mutlaka danışın hanımlar. Ben kimseye doktor önermem Önermezsin ama ama fikir. herkes kendi kalbi kimi istiyorsa, içi kimi istiyorsa ona gitsin. Ama şöyle, herhangi bir şeyde, estetik ya da herhangi bir ameliyatta ben hep ona inanırım. En az 5 doktordan fikir almanın önemine inanırım. O Evet. yüzden bu işler çok riskli ve tehlikeli işler. Ben de çok okuduğum için ve yıllarca, bu medyada doktorlarla da çalıştığım için biliyorum. Ben mesela inanamıyorum insanlar, dolguyu bile nasıl gidip yapıyorlar, bu ameliyatlara nasıl yatıyorlar? İnanamıyorum yani. Bence çok korkunç, çok düşünülmesi gereken bir şey. Arzu, Instagram adresini bir versene insanlara. Sana nasıl ulaşabilirler DM'den? 5 dakika magazini takip edebilirler. Hah, 5 Senin dakika. izleyicilerin bana Arzu Altıntaş hesabımdan geliyorlar ama genelde oraya, kimseyi kabul etmiyorum ben. Şahsi hesabım ama 5 dakika magazinden ulaşabilirler. 5 dakika magazin Instagram sayfası Arzu Altıntaş'ın çok güzel haberleri var, çok güzel yorumları var arkadaşlar. Takip etmenizi zaten isterim. Ama Arzu'ya ulaşmak için de 5 dakika magazinden, DM'den Arzu'ya mesaj yazabilirsiniz. Tekrar Senin çok izleyicin beni takip etmek istemiş şahsi hesabımı bulup. Ben çünkü inanamadım. Portekiz, orası burası inanılmaz yani binlerce ekleme gelmiş. Yeri geldi söyleyeyim çok özür dileyerek kabul edemiyorum ama 5 dakikada benim oradan kabul edebilirim. Zaten açık hesap orası. Diğeri kitle hesap. evet, yurt dışına çevirmeli altyazılı kendi dillerinde bu video gideceği için oradan görüp dışarıdan bizi izleyenler, seni takip etmek isteyenler 5 dakika magazin Instagram adresinden seni bulabilirler diyelim o zaman. Peki arkadaşlar 320 kişi var ama 59 kişi beğen yapmış. Eğer beğeniyorsanız yayını beğen yaparsanız, like atarsanız ve e, abone olmadan izleyen dostlar abone olurlarsa çok mutlu olurum. Sizlerin bizi
desteklemeniz çok önemli büyümemiz için ve özel üyelerimden Dilek Şenyurt'u demin gördüm burada. Dilek Şenyurt Almanya Frankfurt'tan. Dilek hoş geldin yayına. Caner Tuzcu burada moderatörüm ve özel üyem. Caner sen de hoş geldin. Nelida Manzano bu akşam bize hola demedi. Arjantin'den Nelida'yı görmedim. Mabel Matiz S5F nickli yeni abonem. Yeni abonem Mabel Ben Matiz. de kız kardeşimi görüyorum. Demin bahsettiğim Batın ve Lara'nın annesi Özlem. Öyle O mi? selam göndermiş. Kız kardeşime de selam olsun. Özlem'e buradan çok selam. Arzu'nun kız kardeşi Özlem Hanım'a çok selam. Ve Delfina Dimasio, Şili'den Delfina Dimasio özel abonem. Ona da merhaba diyelim. O bizi sonra izliyor. Saat farkından dolayı daha sonra izliyor. Sizler de dilerseniz özel abone olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken katıl butonuna basıp oradaki yönlendirmeleri takip etmek dostlar. Sizlerin katkısı bizler için çok önemli. Bunu da söyledikten sonra Taşacak bu denizi dün izlemedim ama resmen Kurtuluş Savaşı gibi çatışma sahneleri olduğunu söylüyor izleyen bir arkadaşım. Bilal dedi sanırsın vatanı kurtarıyorlar dedi. Biraz sonra yayın bittikten sonra izleyeceğim. En sonunda Oruç vuruluyor. Sağlık ocağında ameliyat ediliyor. Fakat zaman zaman izlediğimde görüyorum. Bütün ameliyatlar o sağlık ocağında. O köyün sağlık ocağında yapılıyor. Nedense ve Eleni yapıyor bütün ameliyatları. Niye ilçedeki devlet hastanesine götürmüyorsunuz? Ve neden Trabzon'daki devlet hastanesine götürmüyorsunuz? Senaryoysa bu da acayip bir senaryo. Ne diyorsun ya? Bence yer yoktur. O kadar kötü ki yoğunluk. Gerçekten geçen Çatışmalardan herkes sıktığı için. hem çok dolu hem de işte ancak orayı bulabilmişlerdir. Geçen bir arkadaşım benden hastane istedi. Klip çekecekmiş. 3-5 tane hastaneyi aradım. Dediler ki yani mümkünatı yok. Önceden para için hastaneler ameliyathaneyi açıyorlardı. Şimdi o kadar yoğun bir hasta trafiği var ki ve ücretler de çok yükseldi. Veremeyiz dediler. Ben de onlara klinik görünümlü bir yer buldum. Orada yaptılar onlar da ameliyatı klip için. Evet, evet. Arzu Altıntaş aynı zamanda prodüksiyon tarafında da çalıştı bu işin, televizyonculuğun. Dolayısıyla o konuda da çok sıkı çevresi var. Çok sıkışırsanız bizi izleyen değerli yönetmenler de var, senaristler de var, yapımcılar da var. Çok sıkışırsanız Arzu'ya danışabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi bu aslan gibi delikanlıya Atlas'a hepimiz çok üzüldük. Allah rahmet eylesin. Amin. Ahmet Mingozzi'ye de üzülmüştük. Ve Evet. onlar gibi akran cinayetine uğrayan, kurban giden diğer talihsiz Nicelerine. nicelerine de çok üzülüyoruz. Biz kendi açımızdan, kendi iş tarafından, işimiz tarafından baktığımız zaman toplumun geneli de aynı şeyi düşünüyor Arzu. Ben dün bu konuda bir video da çektim, Instagram'da paylaştım. Gördüm. Bu dizilerin bu konuda günahı olduğunu düşünüyorum. Her dizide şiddet sahnesi yazan senaristlerin öldürülen çocukların ateşine odun taşıdığını düşünüyorum Arzu. Ne diyorsun sen bu konuda? Yani şöyle, diziler evet topluma yön veriyor. Bu, Amerika'da Sex and the City dizisiyle birlikte başlamıştı. Orada biliyorsunuz altı kırmızı bir ayakkabı bütün kadınlara gösterilmişti. İşte özgür yaşam, sonra beğendiğimiz o Louis Vuitton çantalar, lüks tüketim vesaire bununla birlikte Amerikan halkına ve Amerikan kadınlarına bu gösterilmişti ve gerçekten de lüks tüketim bütün topluma o dizinin sayesinde öğretilmişti. Bu var mı? Var. Evet, diziler topluma yol gösterici oluyor. Diziler toplumu yönlendiriyor ama şimdi her toplum içinde geçerli değil. Diziden iyi olan şeyi de almalısın, kötü olan şeyi de almalısın. Şimdi orada iş ailede ve hamurda bitiyor. Sen her şeyi izleyebilirsin televizyonda ama neden iyi olanı almıyorsun? Ve iş aileye geldiğinde aile o hamuru yoğurmalı, içerisine sevgisini, ilgisini, alakasını, iyiyi, kötüyü aile göstermeli.
Maalesef bizde de hani bu kadar eğitimli bir kesim olmadığı için gelen reytinglerden, izleyicinin seçtiği dizilerden bunu görebiliyoruz. Bol şiddet, bol silah, bol mafya ve yani o dizilerdeki mafyalar acayip böyle inanılmaz paralar, inanılmaz hayatlar. Hep bir taraflarında bir merhamet, işte topluma, oradaki bir fakire, işte dar gelirliye, ona buna yardım eden karakterler etkileniyorlar mı? Etkileniyorlar. Ama iyi olandan neden etkilenmiyorlar? Hani bence %100 günah keçisi diziler değil ama biraz tabii bir tık artık bu şiddetin gösterilmemesi gerekiyor. Mesela Eşref Rüya'da Görkem Sevindik orada çok acımasız bir mafyayı oynuyor. Ona bir sahne çektiler 2,5-3 hafta önce yer yerinden oynadı. İşte o büyük mafya bir dans ettirdiler onu komik bir şekilde dans ediyor. Mesela böyle sempati kazandırılıyor. İşte bu mafya karakter önüne gelen herkesi öldürüyor. En yakın arkadaşına bile karaktersizlik yapıyor. İşte yasaklı madde işine giriyor. Aslında yasaklı madde işi iğrenç bir şey. Diğer taraf Eşref bunu kabul etmiyor ama bu kabul ediyor. Burada onu daha sevimli bir hale getirdiler. Ama %100 dizi mi suçlu? Hayır. Benim çocuğum da şimdi oturup burada bir diziyi izleyebilir ve korkunç sahneler olabilir. Ama ben oturup çocuğuma anlatmalıyım. Bu çok kötü bir şey. Mafya olmak çok kötü bir şey. Sana getirisi hiçbir zaman olmayacak. Hani beğendiğiniz o mafya hayatları zaten bakıyorsunuz bir mafyaya adam atıyorum 50 yaşında 45 senesi cezaevinde geçmiş neredeyse yani. İşte 5 yaşında onu yapmış, 7 yaşında birini vurmuş falan filan. Özenilecek hayatlar değil. Ama işte toplumun mimarı aileler, ailelerin doğruyu ve yanlışı çocuklarına göstermesi gerekiyor. Ama göstermiyorlar. Durum ortada. Yani çok ciğerimiz yandı. Çok doluyum bu konuda ve sözcüklerimi çok seçerek kullanıyorum. Aslında çok daha kötü şeyler söylemek istiyorum. Çünkü buram acıyor. Artık Ahmet'e üzüldük, üzüldük, üzüldük. Menguzi'ye, şimdi bu çocukcağıza üzüldük, Atay'a üzüldük. Yani daha ne kadar üzüleceğiz? Ne kadar yani? Maalesef, maalesef. Yani biz ama dizilerde bu şiddeti had safhada gördüğümüz için dizilerin de ve diziler evin içine giren bedava, en kolay eğlence aracı olduğu için televizyonlar, televizyon yayınları ve bunlarda da diziler çok önemli bir yer tuttuğu için dizilerin içinde de şiddet had safhada gösterildiği için aile dizisi dediğimiz ya en iyi dediğimiz bile 2 gün yaşamadı. Aile dizisi dediğimiz taşacak bu deniz. Yani artık bu silahlı çatışmalar, yol kesmeler filan had safhaya ulaştı. Neden reyting getiriyor diye bu tür sahneler. Fakat şuna şaşırıyorum Arzu, ne diyorsun sen? Yani Rütük öyle şeylere müdahale ediyor ki televizyonlarda, televizyon kanallarında. Evet. Bu şiddeti, önlemesi gerekmiyor mu? Senaryolara müdahale etmesi gerekmiyor mu? Yani Rütük'ün bunlara niye Rütük yol veriyor, müsaade etmiyor? Bu şiddet sahnelerine, silahlı sahnelere, kavga, dövüş, kan gösteren, insanların öldürüldüğü, yerlerde sürüklendiği sahnelere neden izin veriyor Rütük? Çok şaşkınım yani. Bu Evet. konuda hakikaten Evet. Rütük görevini yapmıyor. Rütük'ü kime şikayet edeceğiz ya? Rütük'ü kime şikayet edeceğiz ya? Rütük'ü kime şikayet edeceğiz dostlar? Yani Evet. böyle bir şey yok ya. Görevini yapmıyor ya. Hakikaten yapmıyor ya. Türk Çok toplumu şiddet var. Çok koruması gerekir. şiddet var. Rütük'ün Türk toplumunu koruması gerekir. Bir şey soracağım sayın Rütük üyeleri. Sayın Rütük üyeleri. Bunu kesin Rütük'ün web sayfasına gönderin lütfen. Salı akşamı izleyeceğimiz Abi dizisinin fragmanını seyredin lütfen Rütük üyeleri. Bir doktor, bir doktor Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Doğan karakteri, Doktor Doğan karakteri orada bir insanın boğazını sıkıyor. Boğazını sıkıyor ve diyor ki orada kapak var. O kapak kapanırsa ölürsün diyor. Kapak sıkıyor. Sıkıyor. Hangi doktor kimin boğazını sıkabilir? Doktorlar insanların hayatını kurtarmak için yemin etmiyorlar mı? Sokakta çocuklar senin boğazını sıkarım. Kenan Doğan gibi burada bir kapak var kapanırsa ölürsün dese akranını boğmaya kalksa ne olacak? Rütük üyeleri, sayın Rütük üyeleri lütfen görevinizi yapın. Lütfen müdahale edin. Açın şimdi o fragmanı izleyin. Lütfen izleyin.
Doktor Doğan karakteri. Bir doktor. Devlet hastanesinde çalışan bir doktor. Senarist öyle yazdı. İzmir'de devlet hastanesinde çalışıyor bu doktor. Devlet hastanesindeki doktorlar sokakta insanların boğazını sıkabilir mi sayın Rütük üyeleri? Arzu ne diyorsun? Toplum çok gergin, toplum çok agresif ve buna hiç ses çıkarılmıyor. Dizilerde evet önder ama işte ailede bitiyor iş. Aile de zaten bakıyorsun işte gördük çocukta da çocuğun babası cezaevinde. Kendisi gidiyor birini öldürüyor. Yani o tabii bu çocuk bakınca diziye diziden de örnek alır. Çok korkunç ya. Ben artık çok üzülüyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Aslında çok kötü şeyler söylemek istiyorum ama kendimi tutuyorum. Yazılarımda da, burada da. Hani artık hepimizin sabrı kalmadı. Bugün Şoray Uzun çok güzel bir açıklama yaptı. İnanılmaz bu konuyla ilgili. Evet, Herkes evet. girip okusun. Yeşim Salkım muhteşem bir açıklama yaptı. Herkes girip okusun. Bence artık bu toplumda bütün sanatçılar, herkes bu şiddete karşı, toplumdaki şiddete karşı ses çıkarmalı. Çünkü yani aslında birçok mesela Ahmet Minguzzi ölüyor. Annesi kadar acı çekemeyiz ama annesinin acısına çok yakın bir acı çekiyoruz biz de. Hani biz de bunu görüyoruz, şahit oluyoruz. Yani biraz insan olan insan hakikaten üzülür. Yani buna bir dur demek gerekiyor artık. Yani nereye kadar gidecek bu? Ne olacak bilmiyorum. Hani mesela bir Avrupa Yakası vardı. Gülüyorduk, eğleniyorduk. Bir Yalan Dünya dizisi vardı. Komik komik diziler vardı. Ya bunlara dönelim artık. Yani eğer gerçekten diziler suçluysa ve yönlendiriyorsa artık komik bir şeyler izleyelim. Komik olalım. Mesela Yalan Dünya varken neden bu toplumun insanları daha neşeliydi? Daha birbirine karşı toleranslıydı. Televizyonda bizi güldüren hiçbir şey yok. Sadece körükleyen var. Ne oluyor? Evden çıkıyoruz. Trafikte adam bize sataşıyor. O oluyor, bu oluyor. Bir sürü şey yani ve küçücük 12-15 yaş arası 17 yaşındaki çocuklar etkileniyorlar bundan. Ve bu söylediğin de hakikaten çok haklısın. Eskiden komedi dizileri çekilirdi. Komedi programları olurdu. Komedi içerikli eğlence talk show programları olurdu ve gülerdik, eğlenirdik. Şimdi yok. Neden yok? Çünkü komedi reyting sağlamıyor. Bu dediğinin de televizyonlara yön veren kurumların yapması gerekiyor. Ne yapması gerekiyor? Bunun içinde yeni Rütük var. Ne yapması gerekiyor? O reyting sistemini yeni baştan düzenlemeleri gerekiyor. Komikliğe, televizyonlarda, ekranlarda komikliğe daha çok yer açılmasını sağlamaları gerekiyor. Rating sistemini ona göre kurgulayarak. Yani komik yapımları insanlar daha az izliyor, daha az rating alıyor gibi görünüyor şu anda. Onun için Evet. hiçbir yapımcı komediyle ilgili bir şey çekmiyor, çekmek istemiyor. Komedi izlenmiyor diye. Komedi izlenmez olur mu ya? Siz rating sistemini ona göre kurgulayın bakın sonuç nasıl çıkacak? Hepimiz hasretiz komediye. Kaliteli yapıldığı zaman işte o BKM'nin yaptığı Show TV'de yayınlanan komedi Güldür programı, güldür. Güldür Güldür, o Kanal D'de yayınlanan yine aynı ekibin yaptığı diğer komedi programı izlenmez olur mu? İzleniyorlar. Siz reytinglerde yer açın sistemde komedi programlarına. Reytingleri dilediğiniz gibi kurgulayabiliyorsunuz. Yani sistemi kurabiliyorsunuz anlamında söyledim. Rating cihazları kimde? Hangi evlerde? Nerede rating cihazları? Yani kaç bin kişi, 5.000 kişiyle mi bu ölçülüyor? Ve hangi grupta rating makinesi olanlar? A grubu mu, B grubu mu, A, B, C mi? Kimlerde? Önceden biliyorsun üniversite mezunlarının elindeydi rating makineleri. Sanırım o sistem değişti. Yani çok üzücü, çok üzücü. Hepimiz bu toplumun bir ferdiyiz. A'dan Z'ye, en tepeden en aşağıya. Biz vatandaşlar olarak çok üzgünüz, çok üzülüyoruz, çok ciğerimiz yanıyor. Artık bir acıyı daha görmeye tahammülümüz kalmadı. Ne olur yani hani ne yapılıyorsa el birliğiyle hepimiz yapalım. Evet ve yani, sevgili oyuncu arkadaşlarım, dün çektiğim videoda seslendim, yine seslenmek istiyorum. Oktay Kaynarca, güzel kardeşim oynamayın bu dizilerde. Silah göstermeyin dizilerde. Silahlı, kavgalı sahnelerde, dizilerde Kenan İmirzalıoğlu oynamayın kardeşim. Eee, diğer, oyuncu arkadaşlarım, işte, diğer başrol oyuncuları oynamayın dizilerde. Şimdi beni bir arkadaşım aradı, öğretmen arkadaşım aradı. Biraz evvel konuştuk kendisiyle. O da aynı şeyden yakınıyor. Bu dizilerdeki kavga, dövüş
sahnelerinin gençlere kötü örnek olduğunu söyledi. O da sınıflarda bunu gözlemlediklerini. Bu işte Çağatay Ulusoy'un dizide söylediği Eşref Rüya. Eşref Rüya'da söylediği bir repliği, işte Necati Şaşmaz'ın repliklerini hala sınıflarda ders sırasında kalkıp öğrencilerde saygı da kalmadı artık. Ders sırasında kalkıp öğrencilerin yüksek sesle ortaya söylediklerini ve bana bir şey söyledi. Bilal dedi, artık dedi okullarda kızlar bıçak taşıyor, birbirlerine bıçak çekiyorlar biliyor musun dedi. Bırak erkekleri dedi. Düşünebiliyor musun? Toplum ne hale geliyor? Nerede görüyorlar? İnanılmaz. Bunu nerede görüyorlar? Bunu nereden cesaretleniyorlar? Bunu toplum bilimciler, eğitimciler, milli eğitim sistemimiz bulsun, çözsün. Nasıl oluyor? Yani dizilerden olmuyorsa nasıl oluyor? Kızlar niye bıçak çekiyor birbirine? Hadi erkekler de yapıyor da hiç yapmaması gerekiyor. Akran zorbalığı bence çağın en büyük belası yani. Hani görmediğimiz o kadar çok ben çok iyi bir X kullanıcısıyım. Önüme bütün düşen haberleri görüyorum. İnanılmaz bir akran zorbalığı var ama dediğim gibi sadece diziler diyemeyiz. Şimdi o çocuğun kaybedecek hiçbir şeyi yok bunu yapanın. Onun eğitim hayatı olsa, bir spora gitse, bir parası olsa, ailesinin bir gücü olsa vesaire olsa bunlar da böyle olmaz. Ha, yok diye böyle mi olmaları gerekiyor? Hayır. Ya biz çok iyi bir toplumuz, çok ahlaklı, hep birbirine yardım eden bir toplumuz. Hep kim varsa birbirimizi kaldıran bir toplumuz. Yani gerçekten el ele verip hani katil bu taraf katil, bu tarafta tertemiz yetişmiş çocuklar el ele verip gerçekten ayağa kalkmamız lazım. Geçen sefer ahlakın bittiğini konuşmuştuk. Şimdi daha kötü. Yani korku içerisindeyiz. Küçücük çocuklar birbirini öldürüyor, katlediyor. Ayağa kalkmamız lazım, birlik olmamız lazım ve bunun önüne nasıl geçilecekse, dizi ise dizi, rütükse rütük, işte bu insanların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi ise yükseltilmesi, bunların spora aşılanması ise aşılanması. Yani gerçekten mesela spor olan toplumlarda bunlar olmuyor Bilal. Hani dizi kadar spor da çok etkili. Aynen çok haklısın. Spor da çok etkili. Gençleri spora yönlendirmek, çocukları spora yönlendirmek şart. Evet. Evet. Dilek Şenyurt da sana ve bana teşekkür ediyor bu konuyu işlediğimiz için. Biz teşekkür ederiz Dilek. Biz hepimiz adına teşekkür ederiz. Artık işlemek zorundayız yani, mecburuz. Artık işlemek zorundayız, mecburuz. Peki bir saati geçtik sevgili Arzucuğum. Çok teşekkür ederim yayınıma katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Tarçın bitiş düdüğünü çaldı. Sevgili Arzu'yla biz pazar ve çarşamba günleri yayın yapıyoruz arkadaşlar. Çarşamba günü yine Arzu Altıntaş, ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş konuğum olacak. Allah izin verirse yine burada buluşacağız kendisiyle. Bizi izleyin olur mu dostlar? Peki, hepinize sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.